Merhabalar. Evet, yine böyle bebek renkleriyle, bebek ürünleriyle sizlerle birlikteyiz. Zaten artık bebek battaniyesi denildiğinde ilk aklınıza gelecek olan iplik Alize Pufi olacak zannediyorum. Çünkü Alize bunu sizler için tasarladı. Gerçekten özel bir iplik, hafifliğiyle, kullanışlılığıyla, çok çabuk örülebilmesiyle sizlere oldukça yardımcı olacak bu iplik. Bebek battaniyesi denildiğinde artık böyle gözümüzde büyümeyecek örmek. Evet, bunu hiç örgü bilmeyenler bile örebilecek. Çünkü üzerinde bütün ilmekleri Alize tarafından sizler için hazırlandı. Siz sadece ilmekleri geçirerek böyle bebek battaniyeleri yapabileceksiniz. Yine bu elimdeki pufi süslü dizayn. Yani Alize'nin sizler için böyle ipliğe kattığı bir süs farkı var. Bu renkli süslenme bebek ürünlerine de oldukça yakışacak. Bu süsle de böyle fark katacağız bebek battaniyelerimize. Şimdi bebek battaniyesi denildiğinde aklımıza ilk gelen şey kare battaniyeler ve dikdörtgen battaniyeler oluyor. Klasik olarak bunlara alışığız, bu çizgiye alışığız ama bunlar bebek arabalarının üzerine örtüldüğünde ve böyle pusetlerin üzerinde kullanıldığında ebat olarak biraz büyük geliyor. Biz sizler için, sizlerin rahat etmesi için böyle puset battaniyeleri tasarladık. Pufiye de çok yakıştı. Zaten Pufi'nin böyle süslü dizaynı da çok ufak hareketlerle ipliği öne ve arkaya vererek ters örgü, düz örgü ile böyle etkili puset battaniyeleri de yapabileceksiniz. Bugün bunu anlatacağız size. Evet, şöyle bu battaniye için biz 3 yumak kullandık. 3 yumak böyle süslü ipliğimizden alıyoruz. Alize Pufi battaniye ipliğimizden. Biz bu ipliği şu an için battaniyede kullandık. Bebek battaniyesine çok uygun gördük. Renklenmeleri ona göre yaptık ama daha sonra yine bu ipliğimizle çok farklı çalışmalarla sizlerle birlikte olacağız. Evet, şimdi battaniyemizi nasıl yapacağız, puset battaniyemizi? Buna geçelim. İpliğimizin bütün ilmekleri hazır demiştik. Battaniye için bizim ilk önce ipi aldığımızda ilk böyle sıfır noktasındaysa, burada biraz ipimiz yoksa bunu açmamız gerekiyor. Böyle bunu ortadan açmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışma daha sonra oradan açılmasın. Çünkü bu makinenin bittiği bir yer. Evet, şimdi burada biz 15 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ilmek sayıyoruz. 15 ilmeği saydıktan sonra 16. ilmekten örmeye başlıyoruz. Düz örgü ile örüyoruz. Bildiğimiz düz örgü fakat hiçbir aparat kullanmıyoruz. Bu da çok büyük bir özellik. İpimizi, ilmeğini tutarak parmağımızla ilk ilmekten arkadan öne doğru geçirip yukarı çekiyoruz. Aslında şişte yaptığımız mantığın aynısını yapıyoruz. Fakat bunu ellerimizle yapıyoruz. Yine ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Burada hazırladığımız 15 ilmeğin ikincisinden arkadan öne geçirerek yukarı çekiyoruz. Sıra ile böyle düz örgü ile ipleri, ilmekleri geçiriyoruz. Şimdi aklınıza ilk gelen şey şu olacak. Bu ilmekler aşağıya kaymaz mı? Örgü boyunca, battaniyeyi örerken örgü boyunca bu sıkıntıyı yaşar mıyız? Bu ilmekler kurtulup aşağıya kayar mı? Böyle bir şey hiç düşünmeyin. Çünkü ipliğimizin yapısı buna müsaade etmiyor. Bunları tutuyor. Hiç böyle bir sorun yaşamayacaksınız. İlmekler kaymayacak. Böyle geçirerek düz örgü ile sıramızı tamamlıyoruz şimdi. Buradaki en büyük fark şu, örgümüzü çevirmiyoruz. Normal el örgüsü örer gibi çevirmiyoruz. Sağdan sola, soldan sağa hep düz, ön yönde, düzde örüyoruz. Yine sıramız bitti. Gelen ipliğimizi biraz dönmemesine dikkat ediyoruz. Süslerimizin düz gelmesi için. Bunu arada böyle parmağımızla vurarak düzeltebiliriz. Sırayla tekrar ikinci sıraya geçiyoruz.
İkinci sırada da bu şekilde düz örgüyle örüyoruz. Böyle ilerliyoruz. Şimdi bu şekilde biz 10 sıra öreceğiz. Sayacağız. Böyle 10 tane sıramız olacak. İlerlemiş aşamama geçeyim ben. Orada daha iyi anlayacaksınız. Evet. Süslerimizin bakın burası arka bölümü battaniyemizin. Ön bölümü düz. Burada istediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Arada hep aynı yöne alarak süsleri ara ara öne de alabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. İstediğiniz dizaynı yapabileceksiniz. Biz sizler için bu renklenmeyi hazırladık. Şimdi 10 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra olduktan sonra örgümüz yanlardan artık kapatıyoruz. Şunun için. Şu ovalliği verebilmek için. Yanlardan kapatacağız. Keseceğiz. 2 ilmeği birlikte alacağız. Şimdi yandaki 2 ilmeği üst üste getirerek sıradaki ilmeğimi alıp ikisinin içinden geçiriyorum. 2 ilmeğin içinden geçirdiğimizde biz yavaş yavaş kesmeye başlıyoruz. El örgüsündeki aynı mantık. El örgüsünde de kesme yaparken 2 ilmek birlikte alınır. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi sona geldik. Sondaki 2 ilmeğimizi üst üste getirerek sıradaki gelen ipliğimizin ilmeğiyle ikisini birden alıyoruz. 2 ilmeği birlikte aldık. Burada dikkat etmemiz gereken şey arada ilmek atlamamak takarken iplikleri. Şimdi bitirirken ikisini birlikte aldık. Başlarken de ikisini birlikte alıyoruz. Biraz ovallik veriyoruz. Başlarken de ikisini birlikte aldık. İlmeğimizi ikisinin içinden geçirdik. Devam ediyoruz düz örgüye. Evet. Son 2 ilmeği yine ikisini üst üste koyarak tek ilmekle birlikte alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. 2 ilmeği birlikte aldık. Biraz daha ovalleştirmeye çalışıyoruz. Başlarken yine ikisini birlikte üst üste koyarak sıradaki ilmeği içinden geçiriyoruz. Evet, yine kesiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi yine 2 ilmeği birbirinin üzerine getirerek bitişte aynı şeyi yapıyoruz. Tekrar dönerken 2 ilmeği alıyoruz. Evet, son 2 ilmeği de alarak bitiriyoruz. Şimdi burada 7 tane ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimizi kapatacağız. Kapatma işlemimiz aynı. El örgüsünde olduğu gibi ikinci ilmeğin içinden sıradaki ilmeği geçirerek yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeği elimde tuttuğum ilmeğin içinden geçiriyorum, yukarı çekiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Çünkü bu orta parçamız bitti. Şimdi kapattıktan sonra son ilmeği kesiyoruz ve ortasından açıyoruz. Bunu son ilmeğimizin içinden geçirerek şöyle yanda yürütüyoruz. Bunu gizliyoruz. Evet. Şimdi kesebiliriz.
Şimdi bu parçayı yaptık. Puset battaniyemizin orta bölümünü hazırlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Evet, ipliğimizi alıp devam edeceğiz. Fakat bu parçamızın üst bölümünden, şuradan başlayacağız. Burada ipimizi ekliyoruz. Evet. Bağlama işlemimizi yapıyoruz. Burada bağlamaları yaparken şuna dikkat etmeliyiz. İlmeklerin çok yan yana yaklaşmasını sağlamalıyız. Böyle ilmekleri yan yana getirmeliyiz. Sonra 2 düğüm attıktan sonra kessek de bu artık açılmaz. Şimdi taktığımız iplikle yanlardan ilmek çıkaracağız. Etraftan. Genişleyebilmemiz için. Bunu yapabilmek için her ilmekten birer tane çıkarmıyoruz tabii. Burada bir açılma var, bir genişleme var. Bunun belli bir sayısı var. Bizim bu parçanın etrafında çıkaracağımız ilmek sayısı 49. 49 tane ilmek çıkmalı. Evet, bir tane çıkarıyoruz. İkinciyi de tek çıkarıyoruz. Sonra üçüncüyü 2 tane çıkarıyoruz. Aynı yerden 2 tane çıkarıyoruz. Yine 2 tane tek çıkarıyoruz. Yine aynı yerden 2 tane çıkarıyoruz. Yine tek tek 2 tane yan yana çıkarıyoruz ayrı ilmeklerden. Yine 2 tane aynı yerden çift çıkartıyoruz. Şimdi bu eğimli yere geldik. Eğimli yerde her ilmekten 2 tane çıkaracağız. Her ilmekten aynı yerden bir tane daha aynı yerden 2. Devam ediyoruz. Sıradaki ilmekten 1, aynı yerden 2. Yine devam ediyoruz. Aynı yerden çift çift çıkarıyoruz. Evet, böyle. Bu eğimli yerden 2'şer tane çıkarıyoruz hep. Evet. 2, 4, 6, 8, 10 tane eğimli yerden ilmek çıkarmalıyız. 10 tane çıkmalı burada. Evet. Şimdi burada da yine üst bölümde de tek tek çıkarıyoruz. Aynı diğer tarafı da burada yaptığım şekilde sayarak geçiriyoruz ve 49 tane ilmeğe ulaşıyoruz. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi ilmeklerimizi parçamızın etrafına geçirdik. Geçirdikten sonra ipliğimizin süslü bölümünün öne gelmesi için biz ipliği öne alarak örmeliyiz. Yani
el örgüsündeki ters örgü mantığı. İpliği arkaya atarak süsün gözükmesini istemezsek el örgüsündeki düz örgü mantığı, ipi arkaya atmalıyız. Şimdi başlıyoruz battaniyemizi örmeye. İlmeğimizi ilk ilmeğin içinden geçiriyoruz, yukarı çekiyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Bir tane önden arkaya geçiriyoruz. Ters örgü yapıyoruz. İpliğimizi arkaya atıyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz. Düz örüyoruz. İpliğimizi öne alıyoruz. Önden arkaya geçiriyoruz. Ters örüyoruz. İpliğimizi arkaya atıyoruz. Arkadan öne geçirerek düz örüyoruz. Yine öne alıyoruz. Önden arkaya veriyoruz. Ters örüyoruz. Arkaya atıyoruz. Arkadan öne veriyoruz. Bir tane arkadan öne, bir tane önden arkaya. Yani el örgüsündeki lastik mantığı. Lastik mantığı ile örüyoruz fakat ipliğimiz süslü dizayn olduğu için böyle fark katıyor örgüye. Evet, bu şekilde ilk sırayı bir ters bir düz örgüyle devam ediyoruz. Her ilmeğe bir kez geçirerek. Her ilmeğe bir kez geçireceğiz çünkü biz gereken arttırmamızı yaptık. Şimdi devam edelim diğer aşama ile. Şöyle. Evet. Bir ters, bir düz ile bütün ilmeklerimizi döndük. Aynı şekilde 1, 2, 3 sıra bir ters, bir düz ile devam edeceğiz. Bir ters, bir düz ile 3 sıra devam edeceğiz. Hiçbir arttırma yapmayacağız. Çünkü biz ilk sırada gereken arttırmayı yaptık. O arttırma bize bu kadar açılımı sağlayacak. 3 sıra açılımı sağlayacak ama artık sağlamaz, kasar. Şimdi arttırmaya geçmeliyiz. Evet, şimdi 3 sıra hiç arttırmadan ördükten sonra bir ters bir düz arttırma sıramıza geliyoruz. Ters yerlerde aynı ilmekten 2 tane çıkaracağız. Düzleri düz öreceğiz. İlmek çıkarmayacağız. Ters bölümden ipliğimizi yine öne alarak, süsü yine öne gelmesi için öne alacağız. 1, aynı ilmekten bir tane daha, 2 ördüm. İpliğimizi arkaya attık. Sırada düzümüz ilerliyor. Düz ördük. İpliğimizi öne aldık. 1, aynı yerden yine arkaya iplik geçiriyorum. 2. 2 tane geçirdik. Ters bölümlerde arttırıyoruz. Düz bölümlerde arttırmıyoruz. Yine terse geldik. Terste aynı ilmekten 2 tane ilmek çıkaracağız. Düzü tek öreceğiz. Ters bölümde ipliğimizi öne alarak aynı yerden 2 tane ilmek çıkaracağız. Yine düzü düz öreceğiz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Açıyoruz. Örgümüzü kasmaması için genişletiyoruz, arttırıyoruz. Bunu battaniye üzerinde göstererek tamamlayalım. Evet, neredeyiz? Şimdi ilmeklerimizi çıkardık. Bir ters, bir düz, 3 sıra ördük. 3 sıra ördükten sonra aynı ilmekten 2'şer tane ilmek çıkardık ters bölümlerde. Evet, 1, 2, 3, 4 sırada yine aynı çıkardığımız ikili tersi öreceğiz. Yani 2 tane olan ilmeğimizi 4 sıra devam edeceğiz. İlk bölümde 3 sıra devam etmiştik. Burada 4 sıra bizi kurtaracak. Bu açılım bize 4 sıra hiç kasmadan örmeyi sağlayacak. Sonra ilmek sayımızı 3'e çıkaracağız. Aradaki ilmek sayımızı. Bir ilmekten yine çift alacağız. Biraz önce gösterdiğim gibi. 3'e çıkardıktan sonra 4 sırada üçlü örerek battaniyemizi bitireceğiz. Kapatma şeklini de az önce göstermiştim. Buradaki kapatma gibi kapatacağız. Yine ilmek çıkararak bütün battaniyemizin böyle bu bölümlerinde ilmek çıkararak aynı şekilde kapatabilirsiniz. Hepsi aynı görünümde olur. Böyle oldukça rahat edebileceğiniz kullanışlı puset battaniyeleri yapabilirsiniz Alize Pufi ile. Evet, sizlere keyifli örgüler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.